Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde ekmek kadayıfı ekmeği ve şerbetlemesi tarifini hazırlıyorum. Evet, ekmeğimiz için bir yemek kaşığı kuru maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı pekmez, bir su bardağı su mayalanmaya bırakalım. Evet, 2 yemek kaşığı tekrardan pekmez ekliyoruz. 1 çay bardağı ılık su, 1 fiske tuz, 2 adet tam yumurta, 60 gram yumuşak tereyağı. Homojen olana kadar elimizle yoğuralım. Evet, 5,5-6 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamurumuz oldukça yumuşak. En son hamurun üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ gezdirelim. Spatula ile üzerini düzeltelim. Kapatarak mayalanana kadar bekletelim. Evet, mayalanan hamuru tekrardan yoğurarak havasını alalım. Bir miktar sıvı yağ kullanalım. Evet, tepsimizi de yağlayalım. Hamuru tepsiye alarak elimizle düzelterek açalım. Ben orta boy tepsi kullandım. Büyük tepsi kullanırsanız daha iyi olacaktır. Evet, düzelttikten sonra üzerine bir tepsi kapatıyorum. Tepsi mayası için şöyle 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Önceden ısıtılmış 190 dereceli fanlı fırında pişirmeye bırakıyorum. Evet, ters çevirelim. Dereceyi de 160 dereceye düşürerek alt tarafını da iyicene kurutalım. Evet, fırından çıkartıyorum. Ekmek kadayıfımızın ekmeği hazır. Bir gün bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Evet, ön ıslatma için 2,5 su bardağı toz şekeri tencereye alalım. Üzerine 4 su bardağı içme suyu ekledim. Karıştırarak şekeri eritelim. Ocağın üzerine alalım. Isısı yoğurt mayalama ısısına sıcaklığına gelene kadar ısıtalım. Şerbetimiz için 2 kilo toz şekeri şöyle geniş bir tencerenin içine alalım. Ocağı da kısık olacak şekilde ayarlayarak şekerimizi eritelim. Evet, ertesi gün ekmeğimi poşetten çıkartıyorum. Kalın olduğu için ortadan ikiye keserek ayırıyorum. Büyük bir tepsinin içine alalım. Bir yemek kaşığı pekmez gezdirelim. Evet, altını kapatıyorum.
ekmek kadayıfını ıslatıyorum. Şekerim karamelize oldu. Hepsini eritmemize gerek yok. 2,5 litre sudan az olacak miktarda su ilavesi yapalım. Ocağı yüksek olacak şekilde ayarlayalım. Şeker tamamen eriyip kaynayana kadar şerbetimizi hazırlayalım. Küçük bir çeyrek limonu sıkalım. Evet, şöyle büyük bir tepsiye geçirdim. Ekmek kadayıfım bayağı yumuşamış. Şerbetim de kaynadı. İstediğim kıvama geldi. Ocağı yüksek olacak şekilde ayarladım. Şerbeti azar azar dökerek üzerine gezdiriyorum. Şerbetimizi azar azar gezdirmeye devam edelim. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. Şöyle bir fokur fokur kaynatalım. Tepsiyi kaldırdım. Ocağı da kısık olacak şekilde ayarladım. Ekmek kadayıfım yumuşamış, dilimlere keserek ayırıyorum. Evet, ayırdıktan sonra kaşık yardımıyla üzerine şerbeti gezdirerek çektiriyorum. Şerbetin üzerine ata ata ekmek kadayıfımızı hazırlayalım. Kapağını tekrardan kapatıyorum. Kısık ateşte tamamen yumuşayana kadar pişiriyorum. Şerbetim bayağı azaldı. Kalanları da aralarına gezdiriyorum. Altını kapatıyorum ve soğutmaya bırakıyorum. Evet, tatlım tamamen soğudu. Kalan şerbeti de üzerine kaşık yardımıyla gezdiriyorum. Bir tane dilimi servise hazırlıyorum. Bolca üzerinden şerbetinden gezdirelim. Üzerine manda kaymağı ile servis yapalım veya dondurma ile de servis yapabilirsiniz. Evet, kavrulmuş fındık serpiyorum.
lokum gibi ekmek kadayıfım yemeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.